Yeni bir videodan hepinize selamlar dostlar. Daha önce Instagram üzerinden yaptığım anket neticesinde albino enderlerle ilgili bir video yapacaktık. Ve araya çekiliş videoları geldiği için de şu an çekebiliyorum. Doğanın bana sunduğu mucizeler olan albino enderlerle ilgili harika bir video çekeceğiz. Bundan aylar önce Mutasyon Akvaryum adında bir video daha yayınlamıştım. O videoda aslında bu albinoların nasıl çıktığı, yapışık izlerin nasıl çıktığı, Green Cobra enler varyetesini nasıl elde ettiğimle alakalı çok detaylı bir video yayınlamıştım. Ama bu albinolar üzerinde video çekmemek gerçekten çok büyük ayıp olurdu. Dilerseniz şimdi baştan sona kadar albino enderlerle ilgili yaşadığım deneyimi, süreci sizlerle paylaşayım. Birinci olarak bu albino enderler gerçekten bana büyük bir mucize olarak sunulmuş bir varyete diye düşünüyorum. Tamamen kendileri oldular. Peki nasıl oldular? Daha önce şurada görmüş olduğunuz Bombeli akvaryum vardı ya, o bana hediye gelmişti ve o akvaryumun içerisinde 2 adet melek, 1 adet Japon, 1 adet Koridoras vardı albino. O dönemde o 2 tane meleği birine verdim. Karşılığında da 3 ya da 4 çift ender aldım. Normal Black Bar ender aldım. Daha sonra ben o Black Bar enderleri üredikçe ufak tefek böyle hediye etmeye başladım. Sahiplendirmeye başladım. Bu akvaryum daha önce 3 bölmeliydi. Blue Ivory Lepistes yetiştiriyordum. Şöyle 3 bölmeliydi bu akvaryum. Diğer akvaryumda da yer kalmayınca bana hediye gelen Red Tuxedo, Koi, Lepistes'leri o enderlerin arasına koymak zorunda kaldım. Daha sonra Red Tuxedo Koi'leri sahiplendirdim. Bu sefer de Black Bar enderlerle Blue Ivory Lepistes'leri çaprazlamaya çalıştım. Dişi enderlerle Blue Ivory Lepistes erkeğini aynı akvaryumda tuttum. Ama alttan gelen yavruların hepsi Black Bar ender geliyordu. Daha sonra bu süreçte dişi enderlerin altından Green Cobra enler almayı başardım. Ama bu da gerçekten tesadüfi. Ben hani biraz daha mavi Ivory'e benzer Lepistes vari bir çaprazlama öngörmüştüm ama ilk aldığım Green Cobra erkeklerle dişleri bir akvaryumda tuttum ve Blue Ivory'yi o akvaryumdan aldım. Yani artık Green Cobra'yı ıslah etmeye çalıştım kendimce. Tabi o süreçte bu dişlerin altından sürekli Black Bar da geliyordu, Green Cobra da geliyordu. Ben bunları sürekli selekte ediyordum yani. Bu sefer alttan gelen bütün Black Bar'ları hediye ediyordum. Çünkü yerim yoktu yani koyacağım. Aradan birkaç ay daha geçti. Ben Green Cobra'lardan ufak tefek sahiplendirme yaptım, hediye ettim falan derken son aldığım batında hem yapışık ikiz bir Green Cobra'mız oldu, Hansel, hem de albino Black Bar yavrular doğdu ve ben bunu görünce gerçekten çok ama çok şaşırdım. Çünkü böyle bir ihtimal gerçekten araştırmalarıma göre 100.000'de bir ihtimalmiş. İlk başta aslında olayın heyecanıyla çok bir şey anlamadım. Sadece albinoları ayırdım, biraz gözlemledim vesaire ama ve balıklar büyüyüp renk almaya başlayınca ben de birazcık araştırma yaptıkça bu balıkların gerçekten çok ama çok kıymetli olduğunu, büyüdüklerinde de görsel zevkinin gerçekten muhteşem olduğunu anlamaya başladım. Yakın bir zamana kadar ben Green Cobra ender ile albinoları bir akvaryumda bakıyordum biliyorsunuz ama onları da birkaç hafta önce Türker abiye bıraktım. Şu an sadece bu tankta albinolar var ender olarak. Şu an bu iki varyeteyi bir akvaryumda tutuyorum ama yerim açıldığı zaman bunları da ayırıp özel bir ıslah çalışması yapacağım. Şu an albinolar gerçekten harika. Zaten videonun ilerleyen kısımlarında bunları da yakın çekimden ayrı ayrı dişisini erkeğini ayrı ayrı varyetelerin olduğu yakın çekim videoları da size gösteriyor olacağım arkadaşlar. Sıradaki maddemiz ise şu an elimde olan albino varyeteleri hakkında olacak arkadaşlar. Bende şu an iki çeşit albino enler var. Bunlardan birincisi Black Bar, diğeri de Green Cobra. Yani albino Black Bar ve albino Green Cobra diyeceğim. Albino Black Bar'lar benim ilk aldığım albino enler yavruları oldu ve şu an gerçekten harika bir koloni oluşturdum onlardan. Bu balıkların renkleri gerçekten muazzam. Daha çok turuncu, yeşil, mor ve kırmızı ağırlıklı renkleri var. Gün ışığında renklerini gerçekten çok iyi patlatıyorlar. Hatta onları böyle ben hep jelibon benzetmesi yapıyorum. Onu da Instagram'dan ve topluluk sekmesinden yayınlamıştım gördüyseniz. Bir diğer varyete de Green Cobra'lar arkadaşlar. Bu Green Cobra'larda Black Bar'lara nazaran daha gotik duruyor, böyle enteresan duruyor. Balıklardaki o siyah gördüğümüz bar dediğimiz çizgiler ve noktalar olmadığı için o kısımlar boş veya şeffaf duruyor. Bu da onlara birazcık böyle gotik bir hava katıyor. Özellikle albino Green Cobra'lar belki şu an benim gördüğüm ve araştırdığım kadarıyla dünyadaki tek varyete olabilir arkadaşlar. Yok amına. Ya bunu yapay zekaya sordum. Çeşitli arama motorlarında araştırdım. Sosyal medyada araştırdım ama albino enler yazdığınızda birkaç sonuç bulabiliyorsunuz ama albino Green Cobra yazdığınız zaman sıfır yani. Böyle bir varyeteye çıkartmak 100.000'de bir ihtimalmiş. Ne kadar doğru bilmiyorum tabii ki. Peki ikisinin arasında bir fark var mı derseniz yapısal olarak renk dışında hiçbir fark yok arkadaşlar. Bu balıkların renksiz olan kısımları eflatun açık pembe renklerinde ve gözleri kıpkırmızı. Ayrıca bu renk pigmentlerinin olmadığı kısımlarda böyle şeffaflığı görebiliyorsunuz. Tabii ki böyle cam gibi hayvanların iç organı görünmüyor ama o şeffaflık
şeffaflığı, böyle silikonvari yapıyı görebiliyorsunuz. Özellikle dişilerin omurgaları çok net gözüküyor, kuyrukları. Diğer albino türlerde olduğu gibi bu dişiler de hamile kaldığı zaman anüs vent bölgesi kararmıyor yani. Onun haricinde şöyle de güzel bir yanları var arkadaşlar. Genelde yavru yemezler yani. Ben yavru yenerler bir kere gördüm. O da akvaryum çok küçüktü. O yüzden albino enderler de yavru yemiyorlar arkadaşlar. İlk başta ben dişi doğum yaptığı zaman yavruları korumak için rafyalı bir yere almıştım. Yavrular doğdu ve takip ettim. Özellikle saydım yani herhangi bir kayıp olacak mı? Çünkü rafyada olsa dişi kovalayıp yiyebiliyor böyle durumlarda. Daha sonra rafyaya da kaldırdım, gözlemledim ve dişlerin yavru yemediğini gördüm. Daha sonra belli bir sayıya ulaştıktan sonra, yani kendi kolonimi oluşturduktan sonra da şu an hepsi bir arada yüzüyorlar. Böyle karma bir akvaryumda doğum yapıyorlar. Şu an bu akvaryumda bir sürü yavru var arkadaşlar gerçekten. Hatta birçoğu büyüdü. Yaklaşık olarak 2 haftadan beri de yeni bir doğum yok. Peki albinolar ile normal endlerlerin bakım şartları arasında bir farklılık var mı? Özel bir şey uyguluyor muyum? Hayır arkadaşlar. Normal endlerleri nasıl besliyorsam albinoları da aynı şekilde besliyorum. Ben kullanmış olduğum yemlerle ilgili detaylı videolar paylaşıyorum belli periyotlarda. Şu yemden memnunum, bu yemden değilim, bunu şöyle kullanıyorum, böyle kullanıyorum diye zaman zaman deneyimleri paylaştığım videolar atıyorum. Dilerseniz son paylaşmış olduğum yem videoma da bakabilirsiniz. Bol çeşitli kaliteli yemler kullanmaya çalışıyorum. Onun haricinde de özel besleme veya su sıcaklığı ile ilgili ekstra bir şey yapmıyorum yani. Bunu da söylemiş olayım. Peki albino enderleri üretmek zor mu? Burada 2 tane noktaya değinmek lazım. Eğer elinizde albino ender yoksa tabii ki zor. 100 binde bir ihtimal. Hani böyle çok ütopik oranlar. Eğer böyle bir koloniniz varsa albino üretmesi zor değil tabii ki. Canlı doğuranlar nasıl doğuruyorsa aynı, birebir aynı yani. Özel bir işlem az doğuruyor, çok doğuruyor gibi bir durumlar yok bunda arkadaşlar. Normal black bar ender nasılsa albinolar da böyle. Aralarında hiçbir fark yok. Ben bu varyeteyi özellikle globaldekilerin de görmesi için, diğer ülkelerde de böyle bir şey var mı varyete diye özellikle insanları tartmak için birçok Facebook grubunda paylaştım. Bizim ülkemizde ne yazık ki enderlerle ilgili böyle bir topluluk veya bununla alakalı bir çalışma yapan bir grup yok. Ama globalde bir sürü grup var arkadaşlar. Özellikle yabancıların da tepkisini ölçmek için, fikir alışverişi yapmamız için bütün yurt dışı gruplarına ben bu balıkları paylaştım. Ve gerçekten insanlar bayıldı bu balıklara. Amerika'dan, Yunanistan'dan, Fransa'dan bu balıklardan bize de gönder diyenler oldu ama tabii öyle bir ihtimal olmadığı için eğer Türkiye'ye gelirseniz buyurun görüşelim. O zaman verebilirim ama dedim balık gönderemem. Yani şu an gerçekten ilana koysam yurt dışından deli gibi alıcısı var ama öyle bir durum yok tabii ki. Albino black barlar Türkiye'de tek diyorum ama birkaç kişiden hani şunda da var, bunda da var, bende de var diye böyle duyumlar geldi ama herhangi bir görsel video hiçbir şey gelmedi arkadaşlar. O yüzden ben sadece bende var demeye devam edeceğim. Ama özellikle şu green cobra'lar gerçekten şu an dünyada, bakın Türkiye'de demiyorum, dünyadaki şu an internette bulabileceğiniz tek örnek. O yüzden bu balıklar gerçekten çok ama çok kıymetli. Bundan sonraki süreçte de bu albinolarla ilgili ne gibi çalışmalar yapacağım, neler yapmayı düşünüyorum, bunlardan bir size birazcık bahsedeyim. İlerleyen zamanlarda bu tank sayımı arttırırsam, yani şuraya da böyle bir set kurma bir ihtimalim olursa, öncelikli olarak bu iki varyeteyi de birbirinden ayıracağım. Green Cobra ve Black Bar olarak ikiye bölmeyi düşünüyorum. Daha sağlıklı olacaktır. Islah çalışmalarına başlayacağım tabi. Mutlaka ikisinden biri farklı desende ya da varyetede yavru atacaktır. Onların seleksiyonuyla ilgileneceğim bir süre ve daha sonra da yeni çaprazlamalarla albino üretmeyi düşünüyorum. Sadece bir düşünce tabii ki. Bu tamamen o zamanki boş zamanımın olmasına, hevesimin ve ekonomik durumuma bağlı tabii ki bunlar. Şöyle olacak kesin diye bir şey söylemiyorum. İlerleyen aşamalarda da bu varyeteleri devam ettirmeyi düşünüyorum. Bu balıklardan sahiplenmek isteyen hobici arkadaşlarımız bana Instagram üzerinden ulaşıyorlar bazen. Kendileriyle görüşüyoruz. İlk önce Timur Hoca'ya bir gönderim yapacağım. Daha sonra da elimde kalan canlı sayısını göz önünde bulundurup birkaç çifte sahiplendirmeyi düşünüyorum. Birkaç kişi zaten böyle önden yer ayırttı gibi bir şey oldu. Kendileriyle görüştük. Onlara da herhangi bir sayı vesaire söz vermedim ama yani az sayıda olacak. Bakalım Şubat sonu ne gösterecek. Onun dışında bu albino enleri dünyaya inşallah yayarız diye düşünüyorum. Ben bunlara imza balıklarım diyorum. İmza balığım diyorum ya da. Bu benim için gerçekten muhteşem bir duygu. Umarım bunlara devam ettiririz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve henüz kanalıma abone değilseniz şu aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.